Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. İzmir Dikili'ye gidiş geliş bir yolculuğumuz oldu. Yol sohbetleri kısmını zaten yayınladım. Ancak bir de bu Dikili'ye gidiş geliş yaklaşık 700 kilometrelik uzun yolculuğunun bir analizini yapmak istedim. MG4 Luxury kullananlar veya kullanmayı düşünenler için fikir vermek anlamında bunu yapıyorum. Telefona aldığım notlardan da bakarak bunun analizini yapmaya çalışacağım şimdi. Bir taraftan da Relive uygulaması üzerinden yan tarafta seyahatin animasyonunu koyacağım. Önce Bodrum'dan Dikili'ye yaklaşık 350 kilometrelik yolculuğumuzun analizini yapalım. Bodrum'dan çıkış öncesinde her zamanki gibi aracımı AC Wallbox'ımdan yola çıkacağım saatte %100 olacak şekilde programlama ile şarj ettim ve yolculuğa %100 ile başladık. Bu evdeki AC şarjdaki enerji kaybına bir bakalım. Yani %20'lik şarj ettik arabayı. Ancak bize kaç liraya mal oldu bu? Bataryanın %20'si 12.34 kWh yapıyor. Oysa biz bu %20'lik kısmı doldurmak için evin elektriğinden 13,48 kWh'lik enerji aldık. Yani bataryanın %20'si 12.34 ama aslında bizim enerji kaybıyla birlikte bize mal olan %20'lik aralık 13.48 kWh. Buradan enerji kaybını AC Wallbox'ta hesapladığımızda %8,46'lık bir enerji kaybı olduğunu görüyoruz. Kışın bu oran çok daha yüksekti. Hemen hemen 2 katına yakındı. Çok soğuktu çünkü havalar. Dolayısıyla ısı kaybı daha fazla oluyordu. Yaz geldikçe bunu görüyoruz ki enerji kaybı da azalıyor. Dediğim gibi Bodrum'dan çıkış şarj durumumuz %100'dü. Bagajımız 1/3 oranında doluydu. Yani küçük bir valiz tarzı bir şeyimiz vardı. Bagaj 1/3 falan doluydu. Hava sıcaklığı yol boyunca 4 derece ile 17 derece arasında değişti. Ama biz klimayı yol boyunca açık tuttuk. Öncelikle buhar yapmasın diye camları açık tuttuk. Tek kademede açık tuttuk klimayı. Hep aynı şekilde devam ettik Dikili'ye kadar. 2 kişi seyahat ettik ve Menemen yoluna girerek Menemen'de en yakıtta şarja taktık. 276 kilometre sonra bir şarj molası verdik ve %78'lik bir harcamamız olmuştu oraya şarja girdiğimizde. Ekran tüketimimizin ortalaması ise 17,3 kWh idi. Ekran tüketim ortalamasına göre baktığımızda bu sürüş koşullarında aracın 353 kilometrelik menzilinin olduğunu görüyoruz. Bu ekran tüketimine göre baktığımızda 17,3'lük bir tüketim ortalaması vardı ve net bataryanın %78'ini hesapladığımızda da 48,13 kWh yapıyor. Ekran tüketimine baktığımızda ise 47,75 kWh yapıyor. Virgülden sonraları göstermediği için yani o örneğin %78 değil de muhtemelen belki %78,3 olabilir, 78,4 olabilir. Bu nedenle ekran tüketiminin net batarya üzerinden hesaplandığını görmüş oluyoruz. Bazı araçlarda ekran tüketimini örneğin TOG gibi bazı araçlarda ekran tüketimini net batarya üzerinden değil brüt batarya üzerinden hesaplıyor. Bizim MG4'te ise bu yolculuğumuzda gördüğümüz gibi net batarya üzerinden hesaplıyor. Şarj molasına %22 ile varmıştık. Şarj molasında %22'den %95'e kadar şarj ettik. Yani %73'lük bir şarj almış olduk. Bataryanın %73'ü 45,04 kWh yapıyor. DC'den bize aktarılan enerji ise yani benim ödediğim bedel ise DC şarj bedeli ise 47,5 kWh. DC'deki enerji kaybını hesapladığımızda ise %5,20'lik bir enerji kaybı olduğunu görüyoruz. Daha önceki ben videolarımda da söylüyordum. Takip edenleriniz biliyordur zaten. AC'deki enerji kaybı DC'ye göre daha fazla oluyor. Çünkü AC'de önce DC'ye çevriliyor, bataryaya aktarılıyor. DC'de ise direkt zaten batarya DC akımla şarj olduğu için direkt DC olarak aktarıyor ve enerji kaybı DC'de daha az oluyor AC şarja göre. Şarj molasından sonra yola devam ettik, Dikili'ye devam ettik ve Dikili'ye vardığımızda %78 şarjımız kalmıştı.
Yani moladan Dikili'ye kadar da %17 harcamış olduk. Toplamda az önce söylediğim gibi şarj molasına kadar %78 harcamıştık. Şarj molasından sonra da %17 harcadık. Biz toplamda %78 artı %17 toplam %95 harcamışız. Yani Bodrum'dan Dikili'ye 351 kilometrede %95'lik bir batarya kapasitesi harcamışız. Dikili'ye vardığımızdaki tüketim ortalaması ise 351 kilometrenin 16,8 kilowatt saat olmuş. Bu toplam üzerinden baktığımızda yani 16,8 kilowatt saatlik tüketim ortalamasına göre ise aracın %100 bataryayla bize vereceği menzil 367 kilometre oluyor. Yine bu toplam harcadığımız üzerinden baktığımızda %95'i bataryanın 58,62 kilowatt saat. Bizim 16,8 kilowatt saat tüketim ortalamasına göre baktığımızda ise bu aracın net bataryası 61,7 kilowatt saat. 16,8 kilowatt saatlik tüketim ortalaması üzerinden %95'e orantıladığımızda 58,97 kilowatt saat yapıyor. Burada baktığımızda da az önce şarj molasına kadarki olan kısımda olduğu gibi yine ekran tüketim ortalamasının da net batarya üzerinden hesaplanmış olduğunu görebiliyoruz. Yine teyit etmiş olduk. Aracın ekranına baktığımızda Bodrum-Dikili arasındaki hız ortalamamız 64 kilometre bölü saat gözüküyor. Ancak hem şarj molasında aracın içinde beklememizden kaynaklı hem de ara ara aracın içinde durmamız veya ışıklarda durmamız veya bazı noktalarda durmamız sonrasında bu ortalamalar düşüyor. GPS uygulaması üzerinden yani Relive ve Strava uygulaması üzerinden baktığımızda ise Strava'da 80,4 kilometre bölü saat gözüküyor. Relive uygulamasında ise 71,9 kilometre bölü saat gözüküyor. Muhtemelen Relive'da da bazı duruşlarda zaten grafikten onu algılayabiliyoruz. Bazı duruşlarda o durma süresinden kaynaklı düşmüş gibi gözüküyor. Strava uygulamasında 2879 metrelik bir çıkış gerçekleştirdiğimiz görülüyor. Relive uygulamasında ise 2114 metrelik bir yokuş tırmandığımız gözüküyor. Grafik üzerinden baktığımızda ise ilk 100 kilometrede yaklaşık 70 ile 100 kilometre aralığında bir hız olduğu görülüyor. 100. kilometreden sonra yaklaşık 200 kilometre boyunca 110 kilometre sabit hızla gittiğimiz, bazı noktalarda sollamadan dolayı 110 kilometre hızı aştığımız görülüyor. Muhtemelen oralarda 140-150 kilometreleri falan bulmuşumdur en fazla sollamak için anlık olarak. Sonra ise Menemen'e yakın muhtemelen 300 kilometreden sonrası. Son 50 kilometrede ise 100 kilometrelik sabit hızla gittiğimiz görülüyor. Yani bizim Bodrum'dan Dikili'ye olan sürüşümüzdeki hız ortalamamız bu şekilde. Şimdi gelelim Dikili'den Bodrum'a dönüşe. Tabii biz Dikili'de evden falan şarj ettik. Dikili'de dolaştık falan. Dolayısıyla ben Dikili şehir içindeki sürüşlerini dikkate almak istemedim ve Dikili'den çıkışımızdan itibaren bir ölçüm yaptım. Dikili'den çıkıştaki şarj durumumuz %86. Bagajımız yine aynı şekilde 3'te 1 dolu ve yine 2 kişi seyahat ettik. Ancak hava sıcaklığı 13 ile 20 derece arasında olduğu için klimayı açmadık. Ancak havalandırmaları ara ara açtık. Pencereleri ara ara açtık. Klimayı kullanmadık. Belki bir 15-20 dakika falan kullanmışızdır. Çok sıcak güneşin vurduğu zamanda. Yani dönüşümüzde klimayı hiç kullanmadığımızı varsayıyorum. Dikili'den sonra 212,8 kilometre sonra şarj molası verdik. Şarj molasına kadar %57 harcamışız. Yani %57'lik kullanım ile 213 kilometrelik bir mesafe kat etmişiz. Şarj molasına kadar olan seyahatte tüketim ortalamamız 16,3 kilowatt saat olmuş. Bu 16,3 kilowatt saate göre baktığımızda ise %100 aracın menzili 373 kilometre yapıyor yaklaşık. Yine bataryanın netini hesapladığımızda ve tüketim ortalamasına göre de hesap yaptığımızda tüketim ortalamasının yine net batarya üzerinden hesaplandığını görebiliyoruz. Bir kere daha teyit etmiş oluyoruz. Brüt batarya değil net batarya üzerinden hesap yaptığını. Şarj molasına %29 ile varmıştık. %86 ile çıkmıştık ve %57'lik bir batarya kapasitesini kullanmıştık. Çok kısa durduk şarjda çünkü ihtiyacımız çok azdı. Muhtemelen şarj etmeden de varabilirdim Bodrum'a ama yine de çok kısa da olsa hem bir tuvalet molası verelim dedik.
dedik 10 dakikalık bir şarj edelim dedik. Ve burada %29'dan %60'a kadar bataryayı şarj ettik. Yine en yakıtta şarj ettik. %31'lik bir DC şarj yapmış olduk. Bu DC şarjda 21,09 kWh bir enerji çıkışı oldu DC istasyondan. Net bataryanın %31'ini hesapladığımızda 19,13 kWh yapıyor. Bu DC istasyondaki enerji kaybımız %10,25 oldu. Biraz daha fazla oldu. Ben buradaki kaybın fazla olmasının sebebini aracın içinde biraz oturduk, klimayı açtık. Belki o nedenledir diye düşünüyorum. Bodrum'a geldiğimizde %25 şarjımız kalmıştı. %60'la şarj molasından çıkmıştık. %25'e geldiği için %35 batarya kapasitesi kullandığımızı görmüş olduk. Şarja kadar da %57 harcamıştık. %57 ile %35'i topladığımızda %92 yapıyor. Yani Dikili'den Bodrum'a olan seyahatimizde otobandan sürdüğümüz için bir miktar daha kısa bir seyahat olmuş oldu. 348 kilometrelik bir seyahat yapmış olduk ve bu 348 kilometrede %92'lik bir batarya kapasitesini harcadığımızı görüyoruz. Bodrum'a vardığımızdaki ekran tüketimi ise 15,9 kWh. Bu ekran tüketimine göre baktığımızda ise %100 batarya kapasitesiyle aracın bize verdiği menzil 388 kilometre oluyor. Yine burada da bataryanın net kapasitesi üzerinden ekran tüketim ortalamasının olduğunu teyit etmiş oluyoruz. Şimdi yine dönüş yolculuğunun Relive uygulamasına bir bakalım. Dikili Bodrum arasında Söke'ye kadar tamamen otoban var. Dolayısıyla tamamen otobandan gelmiş olduk. Menemen üzerinden gelmedik yani. O nedenle hız ortalamamız biraz daha fazla oldu. Ekran verisine baktığımızda 81 km/saatlik bir hız ortalamamızın olduğunu görüyoruz. Burada da aynı şekilde bunun düşmesinin nedeni özellikle şarj molasında aracın içinde biraz durmamızdan kaynaklanıyor. GPS uygulamalarından baktığımızda ise Strava uygulamasında hız ortalamamız 86,4 km/saat. Relive uygulamasından baktığımızda ise 84,7 km/saat gözüküyor. Relive uygulamasını animasyondan görüyoruz zaten. Yokuş tırmanma mesafesi ise 2903 metrelik bir tırmanma gözüküyor Strava uygulamasında. Relive uygulamasında ise 2228 metrelik bir tırmanma gözüküyor. Hız grafiğimize baktığımızda ise belki 30 kilometre falan Bergama'nın çıkışına kadar 100 kilometre yaklaşık ortalamayla gitmişiz. Daha sonra ise sürekli 110 kilometre ortalamayla gitmişiz. Hatta Milas'tan sonra bir miktar hızımız azalmış. O da 100 kilometrenin üzerinde. Aslında bu yolculuğumuzda net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Işıklardaki ve şehir içindeki geçişlerdeki durmalar hariç otobandan da geldiğimiz için bu yolculuğumuzun 50 kilometresi falan hariç 110 kilometre sabit hızla geldik. Sollamalarda da görülüyor. 2-3 yerde sollama yapmışız. Oralarda biraz 110 kilometrenin üstüne çıkmışız. Ama genel olarak baktığımızda dönüş yolculuğumuz için özellikle 110 kilometre sabit hızla geldiğimizi söyleyebilirim. Tabii bunda klimanın açık olmaması tüketimi olumlu anlamda etkiledi. Hava sıcaklığının iyi olması da tüketimi olumlu anlamda etkiledi. Bu aracın bize verdiği uzun yoldaki menzil bu olmuş oldu ve yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğumuzun analizi bu şekilde oldu. Toplam yolculuk boyunca rüzgar çok fazla değildi. Hava koşulları iyiydi. Yollar kaygan veya yağmurlu değildi. Güzel bir yolculuktu. Yani MG4 Luxury ile bu son yolculuğumuzun bir analizini yaptım. Daha önceki yolculuklarımı da sizlerle paylaşmıştım zaten. Hemen hemen benzer veriler. Kışın tabii ki bir miktar daha fazla tüketim ortalaması oluyor. Yani 1-2 kWh bir tüketim ortalaması fazlalığı oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.